Horavax TV'den herkese merhaba. Baselworld 2019'daki son günümüz bugün. Toplantılarımızı yaptık, ajandamızı tamamladık. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Konyalı Saat AŞ'nin Genel Müdürü Sayın İrfan Nalçıcı. Hoş geldiniz. Merhaba Burak'cığım, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, çok mersi. Yoğunluk devam ediyor. Devam ediyor. Evet, 3. günü bitirdik. İrfan Bey, şimdi bu sene değişik bir Baselworld geçirdik. Bayağı ayrılan marka oldu. İçerideki dekor bile değişti. Siz de gördünüz. En erken gelen misafirlerimizden biriydiniz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu fuar sizin için geçmişe nazaran nasıl bir fark yarattı ya da neler düşündürdü? Evet, son 2 yılda gerçekten büyük bir daralma oldu. Burada bu saat dünyasının kalbindeki en önemli ve başlandığında dünyanın bütün sektörlerde en uzun fuarlarından biriydi. 9 gündü. Şimdi kısaltılmış haliyle 6'ya düştü. Biraz saat sektörünün herhalde genel sıkıntılarını gösteriyor. Doğru. Daralma var çeşitli segmentlerde. Fakat hala İsviçre saatçiliği ve özellikle mekanik segmentinde büyümeye devam etti. 2018 Evet, İsviçre Saat Federasyonu rakamları da bunu doğruladı. Herhalde küçülecek kadar küçüldü. Anladım. Önümüzdeki sene biliyorsunuz SIHH ile beraber birleşir gibi arka arkaya evet. Nisan Çok merak sonra Mayıs'a uyandırdı bize de. geldiler. Herhalde seneye dönüm noktası bana göre. Kesinlikle. Tekrar Kesinlikle. bir yukarı çıkış olmasını biz tabii sektör emek verenleri ve bu işe yatırım yapan firma olarak Aynen. Bizler de bekliyoruz, tabii arzu ediyoruz. basın köşesinde aynı şekilde aynı temennide bulunuyoruz. Bu arada ben fuarla ilgili yeniliklere geçmeden önce kısa da bir bilgi vermek istiyorum. Konyalı Saat AŞ, Zenith'in dünya çapındaki en uzun soluklu devam eden distribütörü. Doğru. Bu konudaki başarınızdan da biraz bahseder misiniz bize markayla birlikte? Doğru. Biz herhalde başarıyı aldık. 2. jenerasyon taşıdık. 1992'de işte 1951'de Konya Saat AŞ'nin kurucusu, onursal başkanımız babam 91 yaşına bastı bu sene. Maşallah diyelim. Ondan bayrağı aldık. Evet, Konyalı Saat AŞ Zenith'in dünyadaki en eski distribütörü. 37 yıldır bu işi yapıyoruz. Süper. Tabii böyle efsanevi bir markayı temsil etmek güzel. Böyle kısaca 1865'te LOL Okul'da kurulmuş, hala UNESCO miras listesinde bulunan ve kurulduğu yerde hiç yeri değişmemiş dünyadaki ilk ve tek fabrika. Anladım. LOL Okul'da Bilot'ta devam ediyor. O zamanlar kurucusu George Favre-Jacot. Çok endüstriyel, vizyonlu bir insan. O 20. yüzyıla girerken 1911 yılında, ki o zaman 1911'de ismini Zenith olarak değiştirdi. Diyor ki bu zanaatkar üretimden çıkalım. Tabii o yıllarda saatler elle yapılıyor. Mutlaka. Geleneksel biçimde. 1911'de hem ismini değiştiriyor hem de bölgedeki bütün orloje dediğimiz saatçileri o çatı altında endüstriyel ve seri bir üretime sokan başarılı birisi. Anladım. Zenith'in hikayesi zaten orada başlıyor. En büyük tabii değişiklik birincisi 1969'da El Primero makinanın, efsanevi makinanın icadı. 36.000 alternat çalışan sütun çaklı dünyanın ilk kronografı. Hala o hızda çalışan çok az makine var. 92'de elit makinanın bulmuşlar. O da dünyadaki en ince makinalardan biri, otomatik makina. Onunla beraber bir değişim başladı ama asıl 1999'da LVMH satın aldı bildiğiniz gibi. Evet, biliyorum. Moët Hennessy, Louis Vuitton grubu. Onunla beraber tabii sinerji ve finansman olarak da bir takım yatırımlarla beraber daha büyük bir atlamalar oldu. 2004'te hala şu anda çok markanın kullandığı kadrandan açık eşofman sisteminin göründüğü Open konsepti. Evet, doğrudur. Open konsepti buldu. 85'te, 95'te 150. yılını kutladı. Ve bu sene Basel'de çok önemli bir yıl ama geçen sene çok daha büyük değişikliklerle beraber bir araya geldi. Evet. Bunun bir tanesi Defi 21, dünyanın ilk ve tek hala benim kolumda hızlı döner. Hatta görüyorum şu an çalışıyor. Evet, 1/100 kronografı, 360.000 alternans çalışan bir mekanik buluş yapıldı. Ve aynı sene de Defilab, yani bu fuarda lansmanı yapılan İsviçre saatçiliğinin geleceği diye adlandırdıkları Defi Inventor'ın babası Defilab'in lansmanı yapıldı. Evet. 129.600 alternans çalışan 18 Hz'lik. Fakat en önemli özelliği işte eski geleneksel prensibin dışına çıkmış bu saatin yapılması oldu. Bir de yine bu sene içinde
İsviçre'ye giden meraklılarına tavsiye ediyorum. Her cuma günleri artık halka açık olmak üzere fabrikanın içinde Yıldızlı Dünya diye bir müze açıldı. Le Monde Süper. Étoile. Neuchâtel Turizm Bakanlığı yapıyor. Halka açık bir yer. Zenit'in fabrikasına girip o bölümü, yani gerçek saat üretimini gezebiliyorsunuz. Yol düşenlerin mutlaka gidip görmesini tavsiye ederim. Okey. Ben sizin bahsettiğiniz DeFi Inventor konsepti hakkında da birazcık bahsetmek istiyorum. Benim öncelikle fuardaki favori yeniliklerimden biri, hatta birincisi diyebilirim. Dün Serdar'la yaptığımız röportajda da bahsetmiştim. 2017'de tanıtılan DeFi Lab 10 tane üretilmişti sadece. Evet, birer tane, evet, 10 tane üretilmişti. Fakat bu sene tanıttığınız DeFi Inventor standart üretim. Dolayısıyla artık kitle prodüksiyon, kitle üretime de geçilmiş gözüküyor. Evet, kesinlikle Saatçiliğin doğru. seyrini değiştirmeye aday bir durum, aday bir teknoloji osilatör. Biraz bundan bize bahsedebilir misiniz? Zenit bu konseptle ileride neler yapmayı planlıyor? Evet, temel teknik farklılık şu. 1675'te Christian Huygens şu anda geleneksel saatte kullandığımız bizim spiral balans tekniğini buldu. Doğru. Bu DeFi Inventor tamamen bunun dışında spiral balans tekniğinde yaklaşık 30 ila 35 tane parçanın bulunduğu eşapman sistemi DeFi Inventor'da tek bir parçayla değiştiriliyor. Tabii bu saate hassasiyet, hız, 129.600 alternans. Ayrıca kullanılan komponentleri, titanyum ve ironit kullanılıyor. Hiçbir şekilde manyetizmadan etkilenmiyor, hiçbir şekilde ısı farkından etkilenmeyen, iddialı şekilde de İsviçre saatçiliğin ya da aslında mekanik saatçiliğin geleceği dediğimiz altyapısında dişli sistem aynı olan ama regülasyon mekanizmasının tamamen değiştiği Farklı olduğu bir sistem. bir buluş yapıldı. Onun endüstriyel üretimine geçtiği burada anons edildi. Bu sene 500 tane üretime sığdırmaya çalışacaklar. Evet, genelde böyle bakalım. Güzel de gidiyor. Süper. Benim aldığım haberlere göre belki ticari biraz ama ikinci günde 500 siparişi geçmişti bile. Mükemmel. Üretim arttırmanın yollarını şimdiden Mükemmel. fabrika Süper. düşünmeye başladı. Önümüzdeki günlerde diyeyim o zaman farklı Zenit modellerinde yine bu teknolojiyi kullanan mekanizmalar görebilir miyiz sizce? Öyle gibi görünüyor. Bir double turbiyonumuz var. Yine bu fuarda lansmanı yapılan ama o da dünyada ilk ve tek. Çünkü kronograf turbiyonu, turbiyon kafesi normalde bildiğiniz gibi 60 saniyede bir tur atar. Double turbiyon, yani ikinci turbiyon mekanizması 1/100'e koydular ve turbiyon kafesi 5 saniyede bir tur atıyor. Süper. Gerçekten çok güzel parça oldu. 2 yenilik daha var ama orada medya ambargosu var. Ağustos'a kadar. Evet, siz biliyorsunuz. Ben biliyorum. Siz aslında biliyorsunuz ama İçeriklerimizi de burada hazırladık. evet, okurlarımıza paylaşacağız ama 30 tabii Ağustos'ta inşallah kaydıyla. ilk lansmanını da Horobox'la beraber yaparız. Onların duyurusunu da yaparız. Peki. İrfan Bey, çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Çok teşekkürler bu yorucu programın içinde bizimle birlikte oldunuz. Hoşçakalın demeden önce ufak bir geleneğimiz var. Röportaj yaptığımız ünlülerle diyeyim, konuklarımızla bir bilek pozu alıyoruz. Müsaade ederseniz size ben de bir bilek pozu çekmek isterim. Şöyle yapalım. Süper. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok mersi, teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim.